kadim efsanelerde anlatılır. Tanrıların ve canavarların savaşla dans ettiği bir çağdan bahsedilir. Feanor'un lanetiyle mühürlenmiş, hiç kimsenin adını anmak istemediği Morgoth'un çağı. Bu çağda dağlar kılıç gibi çarpışmış, denizler öfkeyle kabarmış ve gökyüzü alevler içinde kalmıştı. Karanlık Lord Morgoth bütün yaratılışı yok etmek için öfke dolu bir savaş vermişti. Özgür halkların acı dolu çığlıkları Orta Dünya'da yankılanıyordu. Son bir umutla Eru'ya yalvardılar. Orta Dünya halklarının ağıt dolu yakarışları sonunda duyulmuştu. Valar Orta Dünya'ya indi. Kıtaların silah olarak kullanıldığı bu savaşta Morgoth yenildi ve sürgün edildi. Ancak barış sadece gözleri perdeleyen bir yanılsamaydı. Zira gölgeler yeni efendisini bulana kadar Orta Dünya'yı kandıran sessizlikle örtülmüştü. Orta Dünya halkları huzura kavuştuklarını sanıyordu. Ta ki Mordor diyarında hükümdarın alevlerinde yankılanan o lanetli sesi duyana kadar. Karanlık yeni efendisini seçmişti. Sauron, Mordor diyarında hükümdarın ateşlerinde dövmüştü tek yüzüğü. Hepsine hükmedecek olan o yüzüğü. Orta Dünya'nın üzerine bir kez daha gölgeler çöktü. Fakat umudun kıvılcımı, küllerin ve dumanın arasından filizlenen bir tohum gibi hala yaşıyordu. Ve son umut sönmeden önce Valar bir kez daha Orta Dünya halklarına yardım edecekti. Bu sefer doğrudan olmayacaktı. Batıdan, ölümsüz topraklardan gri limanlara bir gemi yanaştı. İçinde 5 Maiar vardı. İnsanlar bunlara büyücüler diyecekti. Elfler ise Istari diyecekti. İlk çağın sonunda karanlık Lord Morgoth'un dehşeti bütün Orta Dünya'yı sarmıştı. Valar bütün güçlerini kullanarak onu yenilgiye uğratmış, dünyanın dışına sürgün etmişti. Ancak bu zaferin bedeli ağır olmuştu. Beleriand kıtası sulara gömülmüş, sayısız canlı yok olmuştu. Valar bir daha böyle bir felakete yol açmaktan çekiniyordu. Orta Dünya'ya doğrudan müdahale etmek yerine farklı bir yol seçtiler. Kendi aralarından 5 Maiar'ı, yani melek gibi ruhları Orta Dünya'ya gönderdiler. Bu ruhlar Valinor'da Istari olarak biliniyordu. İnsanlar ise onlara büyücüler diyecekti. Onların görevleri özgür halklara rehberlik etmek, onları Sauron'a karşı birleştirmek ve karanlığa karşı direnişlerini güçlendirmekti. Ancak bunu kendi güçlerini açıkça kullanarak değil, bilgelikleri ve ilham verici sözleriyle yapacaklardı. Orta Dünya'nın sisli kıyılarında yeni bir çağ başlıyordu. 5 Istari, Valinor'dan gelen elçiler özgür halkların arasına katıldı. Aule'nin Maia'sı olan Curumo, beyaz cübbesiyle Saruman olarak bilinecekti. Manwe ve Varda'nın Maia'sı Olorin, boz cübbesiyle Gandalf adını alacaktı. Yavanna'nın Maia'sı Ayvendil, Radagast olarak tanınacaktı. Ve Oromen'in Maiar'ı olan Alatar ve Pallando, mavi cübbeleriyle doğunun gizemli topraklarına doğru yola koyuldu. Onların akıbeti Orta Dünya tarihinin kayıp sayfalarında gizli kaldı. Kimileri doğuda büyük kötülüklere karşı savaştıklarını, kimileri ise kaybolup gittiğini fısıldar. Belki de bir gün onların hikayesi de gün ışığına çıkar. Radagast, doğayı seven ve koruyan bir büyücü oldu. Hayvanların ve bitkilerin dilini anlıyor, onlarla konuşabiliyordu. Sauron'un gölgesine karşı verilen büyük mücadeleye doğrudan katılmasa da, Orta Dünya'nın dengesini korumak için önemli bir rol oynadı. Gandalf, Orta Dünya'nın topraklarına ilk adım attığında onu bekleyen bilge Elf Lord'u Círdan'dı. Círdan, gelen tüm Istari arasında en güçlü ruha sahip olduğunu fark ettiği Gandalf'a paha biçilemez bir hediye sundu. Narya, ateş yüzüğü. Bu yüzük, Gandalf'ın içindeki umudun ateşini canlı tutacak, cesaretini alevlendirecek ve onu karanlıkla savaşında daha da güçlendirecekti.
Ancak bu kutsal armağan Saruman'ın içinde zehirli bir kıskançlığın filizlenmesine neden oldu. O, İstari arasında en yüksek mevkideydi ve bu yüzüğün kendisine verilmesi gerektiğine inanıyordu. Kıskançlık, Saruman'ın ruhuna sessizce sızdı ve içinde büyüyen karanlık, onu Gandalf'a karşı bir nefretle doldurdu. Gandalf, Orta Dünya'nın derinliklerinde yankılanan karanlık fısıltıların izini sürüyordu. Dol Guldur'un kasvetli gölgelerine cesurca adım attı, içeriye süzülen ışık kadar sessiz fakat kararlıydı. Burada karanlığın kendisi onu beklemekteydi. Eski düşman Sauron henüz adını bile zikretmediği bu tehdit gözlerinden kayboldu. Karanlığın içinde yok oldu. Ancak Gandalf orada boş dönmedi. Esir alınmış bir cüce kralı buldu. Thrain ölmek üzereydi ama son nefesinden önce Gandalf'a bir emanet bıraktı. Yalnız dağın haritası ve gizemli bir anahtar. Kaderin iplikleri işlenmişti. Bu karanlık şüphelerle dolu haberler Ak Divan'da yankı buldu. Ancak Gandalf'ın uyarıları yine hafife alındı. O, Sauron'un geri döndüğünü ve eski güçlerini toplamaya başladığını seziyordu. Kendi bildiği yoldan bir kez daha Dol Guldur'a geri döndü. Bu kez gölgenin maskesini kaldırdı. Karanlık Lord yeniden şekil almıştı. Sauron kendine yeniden bir beden bulmuştu ve Orta Dünya'da yükselen gölge artık isimsiz bir tehdit değildi. Bu keşfin ardından Gandalf, Sauron'un planlarının daha da derin olduğunu fark etti. Kuzeyde ejderha Smaug'un kontrolünü ele geçirerek özgür halkları kıskaca almak istiyordu. Smaug'un gücüyle birleşen Sauron'un dehşeti Orta Dünya'nın sonunu getirebilirdi. Bu tehdit karşısında Gandalf vakit kaybetmeden harekete geçti. Erebor'un Cüce Krallığı'nın kurtarılması şarttı. Ve böylece Thorin Meşekalkan ve 12 cüceyle birlikte beklenmedik bir kahraman olan Bilbo Baggins'i de yanlarına alarak tehlikeli bir maceraya atıldılar. Bu görev sadece Cüce Krallığı'nın değil, Orta Dünya'nın kaderini değiştirecekti. Bu yolculuk tarihin derinlerine gizlenmiş bir kaderle de örülmüştü. Goblinlerin soğuk ve kasvetli mağaralarında kaybolan Bilbo, kaderin garip bir cilvesiyle karşı karşıya geldi. Karanlık mağaranın dibinde bir yaratıkla Gollum adında yozlaşmış bir ruhla karşılaştı. Ve orada Bilbo'nun ellerine kaderin kendisi düştü. Tek yüzük. Bilbo bu küçük altın halkayı hiç bilmeden sadece bir tesadüf eseri bulmuştu. Ancak onun taşıdığı gücün büyüklüğünü ne o ne de Gandalf henüz fark etmemişti. Yüzük görünmezlik sağlasa da göze görünmeyen karanlık güçleri de taşıyordu. Ve bu yüzük Bilbo'nun hayatında derin izler bırakacaktı. Bilbo ve Gandalf Shire'a geri döndüler. Ancak tek yüzük sessizce kötülüğünü yaymaya başlamıştı. Yıllar geçtikçe Bilbo yüzüğe daha da bağımlı hale geldi. Gandalf ise bu yüzükle alakalı doğru olmayan bir şeyler olduğunu seziyordu. Eski kayıtlar arasında yüzüğün sırlarını çözmeye çalıştı. Nihayetinde Isildur'un kayıp el yazmalarında korkunç bir gerçekle karşılaştı. Bilbo'nun bulduğu yüzük hepsine hükmeden tek yüzüktü. Sauron geri dönmüştü. Gölgelerin arasından tekrar yükseliyor, kaybettiği yüzüğünü geri almak için ordularını harekete geçiriyordu. Bilbo yıllar boyunca yüzüğün karanlık etkisini hissetmiş, sonunda onun ağırlığından yorulmuştu. Gandalf'ın tavsiyesiyle yüzüğü bırakmaya karar verdi. Ancak bu karar varisi Frodo Baggins'in kaderini mühürledi. Artık yüzüğü yok etmenin tek bir yolu vardı. Onu dövüldüğü yere Mordor'daki Hüküm Dağı'nın ateşlerine götürmek. Ve böylece Frodo'nun omuzlarına ağır bir görev düştü. Ancak o bu yolculuğu tek başına yapmayacaktı. Yüzüğün gücüne karşı direnecek 9 yoldaş bir araya geldi ve böylece yüzük kardeşliği doğdu. Ancak bu yolculuk karanlıkla çevriliydi. Kardeşlik, Nazgûllerin fısıldadığı gölgeler arasında ilerlerken Moria'nın derinliklerinde 1. çağdan kalan bir dehşet uyandı. Balrog, ateş ve gölgenin kadim iblisi. Gandalf kardeşliğin önüne geçti, yüzü solgun ama kararlı, karanlığa meydan. "Geçemezsin,"
diye haykırdı. Ben gizli ateşin hizmetkarıyım. Anor'un alevini kullanırım. Udu'nun kara ateşi seni kurtaramaz. Balrog ileri atıldı. Alevleri karanlığı yırtıyordu. Ama Gandalf dimdik durdu. Asası parlak bir ışıkla yanıyordu. Ateş ve gölgenin çarpıştığı bu destansı savaş, ışıkla karanlığın kadim mücadelesiydi. Khazad-dûm'un taş duvarları titredi, köprü çatırdadı. Balrog'un kudreti büyüktü. Ancak Gandalf'ın iradesi daha büyüktü. Nihayet Balrog yenildi. Fakat zaferin bedeli ağır oldu. Gri Gandalf, uçurumun karanlık derinliklerine sürüklendi. Gandalf'ın ruhu Orta Dünya'dan ayrıldı ama Eru bu fedakarlığı karşılıksız bırakmadı. Onu daha büyük bir amaç için geri çağırdı. Boz cübbeler gitmiş, yerine ışığın saf beyazı almıştı. Gri Gandalf gitmişti. Artık Ak Gandalf daha güçlü ve bilge bir şekilde geri dönmüştü. Gandalf'ın dönüşü Orta Dünya'nın özgür halkları için son umuttu. Sauron'un karanlık gölgeleri büyürken Ak Gandalf onları yaklaşan son savaşa hazırladı. Ancak savaştan önce yapması gereken bir şey daha vardı. Görevine ihanet eden Saruman'ı cezalandırmak. Orduları dağılan Saruman'ın yanına gitti ve asasını kırarak onu büyücüler düzeninden sonsuza dek kovdu. Kara kapılar önündeki son savaşta özgür halklara Gandalf liderlik etti. Bu sırada Frodo ve sadık yoldaşı Sam tek yüzüğü yok etmek için Hüküm Dağı'na doğru zorlu bir yolculuğa çıkmışlardı. Frodo'nun gücü tükendiğinde ise kaderin beklenmedik eli devreye girdi. Gollum yüzüğe olan sonsuz arzusuyla onu alıp Hüküm Dağı'nın ateşlerine düştü. Böylece tek yüzük yok oldu ve Sauron'un karanlık hükmü sona erdi. Karanlık Lord'un orduları bozguna uğrarken Mordor'u kaplayan gölgeler sonsuza dek dağıldı. Zafer nihayet gelmişti ancak bu zaferin bedeli ağırdı. Cesur savaşçılar ve kahramanlar özgürlüğü kazanmak uğruna hayatlarını vermişlerdi. Gandalf bu zaferin mimarı olarak görevini tamamlamıştı. Artık Orta Dünya'nın vakti dolmuştu. Ona veda etme zamanı gelmişti. Gri limanlarda bir elf gemisi batıya, ölümsüz topraklara yelken açmaya hazırlanıyordu. Gandalf, Orta Dünya'ya son bir kez bakarken yanında Bilbo ve Frodo vardı. Onlar da yüzüğün getirdiği yükten kurtulmak ve huzura kavuşmak için batıya doğru yelken açacaklardı. Ve böylece Gandalf, Orta Dünya'ya son kez baktı ve batıya doğru yelken açtı. Ancak onun adı toprakların üzerinde esen rüzgarla birlikte efsanelerle dolu bir çağın yankısı olarak sonsuza dek yaşayacaktı. Gandalf'ın bilgeliği ve cesareti zamanın bile silemeyeceği bir iz bıraktı. Özgür halkların kaderini sonsuza dek şekillendiren bir ışık olarak kaldı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Orta Dünya'da yolculuğumuz devam edecek. Bu epik hikayelerin bir parçası olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.